Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Korkmaz ailesini nereden izliyorsunuz? Yorumların altına belirtin. Bakalım en çok takipçimiz nereden varmış merak ediyorum. Yazarsanız sevinirim. İzleyen herkese buradan teşekkür ederiz. Böyle bir aklıma takıldı nereden izliyorlar diye. Ben biliyorum nereden izliyorum. O yüzden bir şey olarak da şiir olarak da yazsınlar diye. Tabii ki. Hadi bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Bismillah'la hemen başlayalım. Biz bugün alışverişten geldik. Saatlerimiz daha henüz 5:30. Tam tamına sıcağı sıcağına 5:30. Zifiri karanlık. Ama gelin görün ki sanki akşam saat 10-11 gibi. O kadar böyle dışarısı yağmurlu olduğu için karanlık. Almanya'nın tipik sonbahar havası. Yağmurlu, soğuk, karanlık. Evet. İnsanları da ona göre hava karanlık olduğu için. Herkese bir keyif var. Allah'ım. Allah'ım. Yani anladınız siz. Daha Aynen. devamı gelmesin. Haydi neyse. Evet. Bismillah diyerek hemen bir başlayalım. Şöyle. Şöyle birbirinize sarılın. Bak sevgi bunu gerektirir. Hepimiz kardeşiz. Aynen sevgi bunu gerektirir. Hemen şöyle bir çocuklara bir atıştırmalık aldım. Ağızlarına atsınlar diye. Bacım artık kış geldi dediğim gibi saat 5:30'da hava kararıyor. Hadi akşam yemeğini yiyin edin. Saat en 12'de yatsanız 6'da yemek yediniz 6 saat var. Başka Yani ne geceler o kadar uzun ki ne yapacağız? Başka ne yapacağız? Değil mi? Dizi de bakmıyoruz. Biz dizi bakmıyoruz. Aynen biz bakmıyoruz. Dizi izlemiyoruz biz. Mecbur çayın kahvenin yanında çekirdeklenecek bir şeyler yiyecek. Kış bunu gerektiriyor. O yüzden şöyle hemen çocuklara değişik. Farkındaysanız ağzım hep çocuklara gidiyor. Çocuklara. Bu arada biz de yiyoruz ama alışkanlık olmuş. Bahane olmuş. Yani olacak. Aynen. Şöyle hemen bisküviler aldım. Oraya. Her eve lazım. Aynen. Ondan sonra şöyle şundan 2 tane aldım ama bakalım nereden çıkacak. Şu baharatımdan her zaman şöyle yapayım. Bakın her zaman sizlere gösteriyorum. Zarat koyta. İnanılmaz güzel bir şey. Aklınıza ne geliyorsa yani. Diyorlar ya her şeye maydanoz olma diye. Bu her şeye yakışıyor. Çok şık. Her yemeğe, her şeye bunu kullanın çok güzel. Zaten içerisinde de yani kurutulmuş kırmızı soğan, beyaz soğan, maydanoz, işte biber çeşitleri. Yani böyle hiç bir şey yok zararlı. O yüzden mutfağınızda mutlaka bulundurun. Şöyle kaki aldım 3 tane. Kakiyi kızlar seviyorlar yesinler diye. Şöyle kakilerimiz var. Ondan sonra şunları göstereyim ya Rabbi. Allah'ım. Bunları var ya o kadar aradım ki. Bir farklı Kaufland'a gidiyorum. Orada 2 sefer gittim, ikisinde de yoktu. Bazı Kaufland'da hakikaten tarihi eser ya. Değil mi? Yani Aradığın hiçbir şey bulunmuyor. Her şey bir değişik. Bir tane ele gelen var. Bak hepsi yaşlı. En iyisi ne yapacaksın? Alışkın olduğun hiçbir yerden ayrılmayacaksın. Bol bol alacaksın. O yüzden bugün ben de hemen dedim gittiğimiz yerden bulmuşken alayım şöyle brokoli sosları. Bunlar çok iyi oluyor. Yani istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Sade makarna yapın. Onda bile sos oluyor. İlla fırın yemeği gerekmiyor. Şöyle brokoli, patatesler için. Şöyle, kaç tane bilmiyorum ama bayağı bir... 11 mi 14 mi? Öyle bir şey. Hani para sahibi bir şey sayın ne olsun ha. Karşıdan bakınca şey gibi. Biber, maydanoz şeyler oluyor. Ne diyorlar ona? Baharat? Hayır. Türkiye'den getiriyoruz. Tohum. He. Biber domates tohumu gibi benziyor da bayağı aldım yani bulmuşken. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu dünyada 2 sır var. Birinci sır bu Korkmaz ailesi niye bu kadar alışveriş yapıyor? Hem bu parayı nereden buluyor? Şimdi geçen yorumda okudum. Komşumuz kendisini bilmiyor ama tahmin ediyorum. Yazmış ki bunlar benim komşum. Bütün gün alışveriş yapıyorlar. Evde kapısı doldu. Bu paranın sırrı ne? Ben söyleyeyim mi nerede? Ha, söyle. Bahçede kiraz ağacımız var. Bir o var. Kiraz ağacının altına geliyorsunuz, çapayı vuruyorsunuz. Oradan böyle kova var. Kovadan istediğiniz kadar altını çıkarıyorsunuz, kuyumcuya götürüyorsunuz. Bir de en büyük faktör bu arada Mısır'daki Paşa dedemizden kalan bize miras. Aynen. Harca bitmiyor. İşte cevap bile vermek istemiyorum ya. Böyle şeyleri direkt böyle net geçiyorum kırmızı şeyle. O yüzden. Ya ben ne yapayım? Ne diyeyim ya? Dediğim gibi yani bir şey demek istemiyorum ya. Arkadaşlar bakın. Biz parayı boğaz yatırıyoruz. Yemeğe veriyoruz. Aynen. Başkası gibi altın koyup da kaleferden kısıp da 3 öğün makarna yiyip de kenara geçmiyoruz. Patatesi haşlamıyoruz bütün gün evde. Tamam mı? Bir adam akıllı yemeğimizi yiyoruz. İşte ben artık cevap vermek istemiyorum. Ben görürüz yani. Bu evde korkman, ben hep böyle zaman diyorum. Bu evde bir şey bozulmaz, bir şey çöp atılmaz. Onun imkanı yok. Yani bir
şey var hani böyle. Bu arada şey dikkatimi çekti de şunların gramları farklıymış. Şurada Doğru. daha çok varmış. Aa, Evet. Bu arada yok diyenler yani şey yapmayacak, gözün korkacak. Yok diyen insan bir kuyumcu açıldım senden önce gider ön sıraya geçe. O yüzden Rabbim yok dedirtmesin, yok diyenlerden etmesin bizi. Hep amin. var diyelim ki şükredelim halimize. Bir dilim ekmek de alıyorsak şükür halimize diyelim. Yok diye yok olursunuz. Şimdi bu 90'larda biliyorsunuz geçen gün çıktı YouTube'da karşıma. Bu kompasanlar, yımpaşlar, millet ne para yatırmış ya. Onlar Millet- hangisi şeyde olmuş onlar? Bu Sene olarak. 90'ın ortası işte 90'ın sonu doğru gidiyordu. Hmm. Yımpaş bir esti buradan. Milleti Ya. götürdü. Tabii. Bir de kompasan O vardı. Himpaş var ya benim böyle yeni geldiğimde böyle çok az hatırlıyorum. Tam böyle batma noktasındaymış. Oo. Az bir denk geldim sonra zaten kaldırdım. Hacı dayı var az diş yok 400.000 mark yatırdın diyor. Az dişi yaptıraydın para yatıracağına. İşte. Hep diyorlar ya yaşlılar biz çoluğumuza çocuğumuza ekmek almadık. Ondan sonra eşimiz senelerce aynı kıyafetleri giydi para yatırdık diye. Gerçekten yani. Vallahi ben bu konuda açgözlük gösteriyorum. Ne dersen bir şirket sana %30 kar payı verirse Değil mi? %30 düşün yani 100.000 euro yatırıyorsun diyor ki seneye 30.000 euro bunun kar payı var. İşte. Kimse bu parayı vermez. Ya milletin anasını ağlatmışlar gitmişler ya. Üflemişler yemenin paranı yediler. Evet. O yüzden ağzınızda dişiniz varken, sağlığınız yerindeyken, şekeriniz, Yiyin. tansiyonunuz yükselmeden Yiyin. yemeğinizi yiyin arkadaşlar. Yani Yoksa başkaları yer. aynen. Neyse hadi devam ediyoruz. Biz konuşmaya kalksak saatler sürer de. İkimiz çok da... Şöyle bir bakpapi aldım hemen. Ondan sonra kış ayındayız. Bayağıdan beri kurabiye yapacağım diyorum. Bugün yarın derken hep duruyor bakalım. İnşallah yaparız biz yeriz. İnşallah yaparız. Pudra şekeri aldım. Bu arada niye bir tane aldım? Depomuzda Çok ucuz vardı. diye. 39 kuruştu. Yani depoda var diye almadım yani. Yalan söylemeyeyim şimdi. Ondan sonra şöyle. Ha işte 2 tane aldım diyordum. Bakın 2 tane aldım. Evet yalan yok bizde. Gerçekten bu çok şeyli. Güzel bir şey. Ondan sonra şöyle zareler aldım. Allah nasip ederse daha yarın başka bir yere gitmeyi düşünüyorum. Farklı. Oradan tereyağları, zareler, ondan sonra yağlı sütler falan alacağım. O yüzden Paşa dedenin mirası ezilecek. Yapacak bir şey yok. bugün genelde böyle şeyler aldım. Şöyle çikolatalar aldım. Geçen Aldi'ye şey vardı. Gitmiş ben sıkacağım sana haberin olsun. Milka gelmiş Aldi'ye. Böyle kakaolu beyaz çikolatalı. Aklıma gelirse Hanım babam benziyor. Getir benim. hatırlatman lazım. Yoksa ben unuturum da yine. Ben unutmam da inşallah. Al bu çıktı gene. Al Evet. evet. Ya. Evet yakın doğum günüm olduğu için kendime sürpriz yaptım. Kendi kendime sürpriz, eşim kendine salçalıkla balıklar almış. Bak Abo. ismini bile diyemiyorum yani. İnsan korkuyor ya. Şöyle benden uzak olsun ben zaten. Abo. Pahalı bunlar ucuz değil. Hiç sevmem salçalı balığı. Bayılırım. Ve şöyle olmazsa olmaz kahvaltıların baş tacı yumurtalar, keklerin baş tacı yumurtalar aldım. Hem de lale. La. İstedim bunu neyse. Ne yapalım? Şöyle yumurtalar aldım. Bütün gün kötü mü konuşamaz Gülen yapacak bir şey yok. Aynen. Ondan sonra ne yaptım? Evet. Ama korkmayın bak. Şimdi korkmayın. Hanım korksa korkmayın bak. Korkmayın öyle bir şey yok. Kötü bir şey yok. Ben de var ya böyle şey dinliyor musun? Korkmayın. Ucuz diye aldık. Ondan sonra arkadaşlar un aldım şöyle. Yani öyle zamanında alınan gibi 100 tane falan almadım. Evet almadık. Küçücük bir şey hemen şöyle. O zaman bile 100 tane almadık ki. Hiç almadık biz hiç. Evet. Öyle bir şey hiç almadık. Şöyle. Şimdi niye diye biliyorsunuz o şeyi söyleyemiyoruz yoksa YouTube kızıyor. Onun için Evet. şey diyoruz anlan siz. Aynen. Sağlık var bir şey yok. Biz öyle evde olsun diye bunları aldık. Ben de diyorum buram mis gibi kokular nereden gelir diyorum. Şöyle çekirdekli ekmekler aldım. Çekirdekli ekmek de bir tanesi soğuk tek geldi, birisi sıcak. Evet. O yüzden hatta buhar yapmış. Şöyle biraz açalım da ıslak olmasın. Şöyle 2 tane ekmek aldım. 750 gram mı bunlar? Yani bunlar 750 750 gram gram. kaç? 1.39 mu? Normalde 1.89, 1.49'a mı düşmüş? 1.59 Evet. mu öyle bir Evet şey. genelde öyle etmeliler. 750 gram 1 kilo arası 2 ile en maksimum 3 euro olsun. 10 euro ekmek yok vardır. Ben yemedim daha. Valla 10 euro ekmeği yemedim. Bekaray'dan da aldık. Hiç 10 liraya Ha, almadık. 10 euro da almadım yani. Aynen. Bilmiyorum 10 euro kim ekmek yiyor. Valla o cennetlik yiyen. 10 euro ben yiyemem. Korkarım Allah istemişiz sorma. Bildim öyle. Ne yalan mı söyleyeyim? 10 euro bu. Şöyle. Sucukla ne olmuş öyle ya? Valla. Sucuk mu? Abo ne olmuş Aklıma sucukla öyle? gelmişken evet arkadaşlar sizin Türkiye için söylemiyorum tabii ki de yani Avrupa'da yaşayanlar için oturduğumuz şehirlerde Efe Paşa Ege Türk sucukların fiyatlarını yazar mısınız? Yazın da kalp ritmi değişsin. Bize hep diyordunuz ya sizin orada şeyler ucuz diye biz hep sizlere
son olarak 11-12 eurodan bahsediyorduk değil Evet. mi? 12 euroydu. Bu çıktı 13'e, çıktı 14'e derken 15 derken şu an 16.50. Demek ki inek eti altın endeksli. O çıtmalı çıkıyor. Evet düşünün yani bakın bizim buralara çok uygun oluyordu. 16.50 ise München tarafını çok merak ediyorum. Yapacak bir şey yok. Evet. Demek ki kendi sucuğumuzu kendi yapacağız. Gerçekten öyle oldu. 1 kilo sucuk 16.50 oldu. Etten Daha pahalı. 10 euroyu ben onu hatırlıyorum yani. 9 euroya izine giderken düşerdi millet karton karton Türkiye'ye Ne olma? Ben o marka hatırlıyorum ya. Sen 5 para Ben hatırlıyorum. marka olmadı. Ne diyorsun sen ya? Gözlerim doldu bir anda ya. İşte. Yani. Jiletle kesiyor sucuğu jiletle. Hayır. Jiletle kesiyoruz çok yemiyorum diye. Bunu da inanmazlar ya sende. Niye? Vardır ya kesen. Yok canım daha neler. O da Vardır öyle değil. vardır. Ben ne cümleler biliyor musun sen? Ben ne cümleler biliyorum. Şöyle unlarımız var. Jiletle de kimse inanmaz. Allah adamlar ölmüyor kefen pahalı diye. Ay, İnsanlar var. Allah'ım sağlıkla büyürsün ya Rabbim. Ben bu arada unları döşemeye devam ediyorum. Kaç tane un almışım ben ya? Bugün bir şey günde. 11. 11 mi? Evet. 11 tane un almışım. Bu arada hala şöyle Çıkıyor. daha çıkıyor. Bunları depoya koyacağım. Zaten kuru gıda yani toz. Ağzı kapalı. Hiçbir şey olmuyor. Depoya koyun. Bu arada 2026 12. ayın 5'ine kadar da tarihi Allah varmış. veriyorsa yemeği diyeyim. Bir seneden fazla tarihi varmış. Bu ne? Brokoli. Evet brokoli de 2026 8. ayın 5'ine kadar. Sen de kendi kaptırmışsın ne aldığını bilmiyorum onlar. Nasıl alıyorsun bunları? Aman arada durdum ya dedim hadi alayım da duruversin herhalde işte. Ne yapacaksın yapacak bir şey yok. Ondan sonra şöyle bir tane şampuan aldım evde dursun diye. Bu arada soğan aldık. İhtiyacınız varsa Kaufland'da patatesler, soğanlar vardı. Patates ahiyle bir şey benzemiyordu ya. Biraz küçük değil Ya mi? ya onu almam. Patates 10 kilo. almam. Patates almam. Patates almam. Vallahi bizim kadar doğrucu insan var mı? Ne diyeyim yalan mı Her söyleyeyim? şeyi Alman böyle ya. açık açık söylüyoruz. Paranızı günah etmeyin Alman ya. Kendi almadığımız şeyi size de diyoruz. Patates 10 kilosu 3 euro muydu? Evet 3 euroydu. Soğanın da 5 kilosunu kaç aldık biz? 3 mü? öyle bir 5 şey. kilo soğanda 3 euroya aldım. Bazen Türk bakkalda soğanlar çok büyük çıkıyor. Yani şu kaki büyüklüğünde oluyor. O yüzden yemeğe de yarım yarım iyi olmuyor. Bunlar biraz küçüklüydü. O yüzden bana tam Zaten bu YouTube'da ideal. iki kişi var doğru söyleyeyim. Bir ben. Bir de Fatih Davulcu'nun kardeşi Salih Davulcu. Geçen gün çarşıya gitmiş. Horoz almış. Horoz alırken ayağına şey dalaşmış. Küçük yavru kedi. Aa evet doğru. Ay, takdire şayan. Takdire şayan. Bırakmadı getirdi giyindi yavruyu. İşte Yani ben severim Salih'i. Kırmızı şapkayı. hayvanları ne demişler? Akıllı. Hayvanları severseniz, ilgilenirseniz, bir şey ekmek verirseniz yani bir parça da ekmek hayvanlara şeye çıkacak yani. Yani hayvan sevmeyen bir enginde işi yoktur. Sevmem konuşmam insana. Her zaman herkes söylüyor onu. Hayvanı sevmeyen insanından sevgi Ben beklemeyin konuşmam yani. insana bile ben. Yüzüne bakma. Neyse bu bizim şeye alışveriş bahane yani böyle sohbetli bir videomuz oldu.